Selam. Bugün 2017'den beri tuttuğum bullet journal'ları inceleyeceğiz. İlk önce bu deftere başlayacağım. Bu benim ilk tuttuğum defter. Şu an ben 26 yaşındayım ve bu defteri 19 yaşında kullanmaya başlamıştım. Bir nevi zaman yolculuğu yapacağız. Burada Nilkara İbrahimgil'in en sevdiğim şarkılarından bir sözü yazmıştım ve bunu okumak ve bunları görmek, bu Nilkara İbrahimgil'in şarkılarını dinlemek gerçekten bana ilham ve güç veriyordu. Özellikle bir de 19 yaşındaki bir ergenseniz ve hayatta ne yapacağınızı bilmiyorsanız gerçekten hani bir gün yolumu bulacağıma inanıyordum bu şarkılar sayesinde. Bu benim ilk sinema biletim. Burada böyle şiir kitaplarıyla tanışmıştım ve o zamanlar şiir kitapları çok uygundu. Sürekli Şükrü Erbaş'ın şiir kitaplarını alıyordum ve onlardan sevdiğim alıntıları buralara yazıyordum. Burada yavaştan artık ajanda kullanma ihtiyacı hissetmeye başlamışım ve işte yapacak listesi çıkarıyordum. Burada mesela playlist yapmaya başlamışım. Ya da bir film izlediğimde, bir şeyler yaptığımda onları anlatıyordum. Ve şu an mesela bullet journal kullanırken 2024 yılında yine aynı şeyleri yapıyorum. Alıntılar yazıyorum, arkadaşlarımın gönderdiği mektupları yapıştırıyorum, plan yapıyorum. Ayrıca işte izlediğim, okuduğum şeylerden falan da bahsediyorum. Burada mesela 19 yaşında hangi şarkıları dinlediğimi görebiliyorum. One More Time, One More Chance şarkısı hala benim en favori şarkılarımdan biri. Kill Your Darlings izlemişim ve onu çizmişim. Çok kötü çizmişim gerçekten. O zamanlar çizimim çok kötüydü. İyi ki pratiği bırakmamışım gerçekten. Dergiler aldığımda onları kesip böyle hoşuma giden fotoğrafları bu tarz sayfalar yapmaya başlamıştım. Buraya başlık önerilerini falan çizmişim. Bu sayfa çok tatlı. Burada zaten başlamışım bullet journal yapmaya, böyle ajanda gibi kullanmaya. Ve çok güzel olmuştu. Çok seviyordum o zamanlar. Burada BTS'in şarkısının sözü yazıyor. Burada yine okuduğum kitaptan alıntılar yazmışım. Bu da çok hoşuma gidiyordu. Sadece o kitabı okuyup kenara bırakmıyordum. Oturup onun üzerine düşünüp sevdiğim alıntıları not etmek böyle sanki daha da içselleştirmemi sağlıyordu o kitapları. Çok ufak meselelere gerçekten kafamı takıyormuşum. Şu an okuyunca böyle çok duygulandım. KYK alacakmışım. Kafamı çok meşgul ediyormuş o. Bu sayfa da favorilerinden. Gerçekten o sıralar çok fazla caz, nostaljik müzikler falan dinliyordum. Hala çok seviyorum o tarz müzikleri. Şu sayfa çok hoşuma gidiyor. Dedemlerden ansiklopedi almıştım. Orada böyle hoşuma giden eski fotoğrafları falan kesip böyle kullanıyordum. Bu benim çocukluk fotoğrafım. Burada sonbahardan bir hatıra. Buradaki fişler şeymiş. Benim ilk KYK kredimle almışım bunları. Şey demişim. Mutluyum. İleride borcum olacak. Olsa da şu an mutluyum ve öyleyse buna değer. 25 Kasım 2017. Oha! Abi tam bugün ya. 7 yıl önce tam bugün yazmışım bu yazıyı. Şu an aşırı şey oldum ya. Bir de fangirl zamanlarım. İşte BTS falan hayatımda. O zamanlar çok mutluydum biliyor musunuz bunları çizdiğim için. Yani çok içime siniyordu. Ama işte gerçekten teşekkür ederim kendime çizmeyi bırakmadığım için. Yani hala burada değilim çok şükür. Burada Ayla'yı izlemeye gitmişiz. Bununla ilgili özel bir sayfa yaptım. Özellikle bir filmin eğer müzikleri güzelse benim o filmi beğenme ihtimalim çok artıyor. Ve daha çok içselleştiriyorum o filmi. Bu filmin müzikleri de gerçekten çok güzeldi. Ben böyle şeylere çok üzülüyorum. Bir de gerçekten yaşanmış hikayeler beni daha çok etkiliyor. Genelde o tarz filmler, diziler izliyorum zaten. Sanırım direkt ailemle gittim ya da bakayım burada yazıyordur kesin. Bak yazmışım buraya. Bu bilet ne peki? Evet, ikinci kez daha gittim. Dayanamadım ama bu kez uzun ısrarlar sonucu annemle babamı götürdüm. Kredimdeki paradan biletlerini ben aldım. Zaten babam daha fragmanını izlerkenden ağlamıştı. Filmde ne yapardı? Heyecanlıydım. Sonra bunun annemin gittiği ilk film olduğunu öğrendim. Ve buna ortak vesile olmak beni çok mutlu etti. Filmde yine ağlamamak için kendimi zor tuttum fakat başarılı olamadım. Beni ağlatan şey gerçekten yaşanmış olması, evet. Filmden çıktık, babam ağlamış. Annemin suratı asık. Annem her sahnesinde ağladığını söylüyor.
Kütüphaneden kitap almıştım. Üniversitenin kütüphanesinden. Onun fişini yapıştırmışım. Üniversiteden kızlar doğum günümü kutlamıştı ve üniversitedeki arkadaşlarımın kutladıkları ilk doğum günümdü. Onunla ilgili böyle şey yapıştırmışım. Bendeki bu romantiklik de gerçekten ve sanki hayatımda çok romantizm varmış gibi. Bu sayfayı çok seviyorum ama benim için çok üzücü duyguların da olduğu bir sayfa. Ama bitiş olarak o kadar güzel ki böyle yıldızları ve giden insanları hatırlatıyor bana bu sayfa. Gerçekten hani tam istediğim gibi duygularımı dökmüşüm. Bunu görüyorum. 18 Aralık 2017 Jonghyun'un intihar ettiği gündü. Benim için çok önemlilerdi o zamanlar. Hayal gücümü, hedeflerimden vazgeçmememi, hayatımda istediğim şeyi bir gün başarabileceğimi, onların da bir gün normal insan olduklarını ama hayallerine ulaştıklarını gördüğüm için onların yolundan gitmek beni mutlu ediyordu ve bana güç veriyordu. Yani onlar başardıysa, çalışıyorlarsa ben sadece fan olmayacağım ve onlar gibi ben de başarılı olacağım. Ben de istediğim şey için onlar kadar sıkı çalışacağım diyordum ve o şekilde gerçekten şu anki ben olmamı böyle sağladılar. Buradan itibaren farkındaysanız çizimlerim de böyle güzelleşmeye başlamış. Bu sayfayı çok seviyorum. Burada gerçekten çok dark düşüncelerim var bu arada. Çok üzücü zamanlardı. Gerçekten benim için zor zamanlardı. Bunlar da yine öyle muhtemelen. Aralık ayı için böyle yapılacaklar. İşte playlistimi hazırlamışım. Yine ansiklopediden kestiğim bir sayfa. Burada yerde bulduğum bir çiçek vardı. Ben genelde çiçekleri koparmıyorum. Böyle yerden bulduğumda biri atmışsa ve çok pis değilse onu alıp böyle defterlerimin arasında kurutmayı daha çok seviyorum. Burada 2017'de neler oldu? Ben bu 2017'de neler oldu ya da bir ayın sonunda o ayda neler olduğunu yazmayı çok seviyorum. Favori şarkılarıma bakıyorum. Gerçekten bu şarkı hala benim en favori şarkılarımdan. Zaten müzik zevkimin oturduğu, çok dinleyeceğim müzikleri keşfettiğim yıl bu zamanlardı. 2017'de sınıf öğretmenliğini kazanmışım. Burada 2018 sayfası hazırlamışım. Hedeflerim her güne bir resim çizmek, para biriktirmek, 50 kitap okumak. Her güne bir resim çizmek olayını gerçekten yapabildim, başarabildim. Çok da güzel oldu. Bu da yine yaptığım pratiklerden biriydi. Yarı yıl tatilinde neler oldu onu yazmışım. Aktivya'daki yazının şeyi. Anneme burada kendi KYK'mla yine bir bot almışım. Onun fişini yapıştırmışım. Böyle kendi paramla aileme, sevdiklerime bir şeyler almak beni çok mutlu ediyor. Bilirsiniz yani belki sizin de anne babanız öyledir. Genelde kendilerine çok almazlar, çok dışarı çıkmazlar. Daha çok bizim için alırlar. O yüzden böyle onlar almıyorsa ben alacağım diyordum ve onlar bana alırken ben de onlara bir şeyler alıyordum. Kullandığım ilk oy belgesiymiş. Kartımdan ilk para çekişim. İzlediğim şeylerle ilgili sayfa yaparken o diziden ya da kitaptan bir şeyler çizmek gerçekten çok güzeldi, iyi hissettiriyordu ve iyi ki yapmışım yani. Görünce direkt Goblin olduğunu anlıyorum zaten. Bunu da kız kardeşim çizmişti. Feyza bana benziyor diye bu kızı çizmiş. Bazen birbirimizin kalbini kırsak da o iyi bir arkadaş ve iyi bir kız kardeş. Onu seviyorum çünkü yalnız hissettiğimde sığınabileceğim bir liman gibi. Feyza ile biz o zamanlar küçük olduğumuz için ben 19'dum. O da muhtemelen 17 falandı. İkimiz de ergeniz ve kavga ediyorduk sürekli. O zamanlar en yakın arkadaş değildik yani. Hani çok yakın arkadaş değildik. Daha çok kardeş kavgalarımız falan olurdu böyle. Ama işte böyle yeni yeni herhalde arkadaş olmaya başladığımız zamanlardı. Bu sayfayı da çok seviyorum. Özellikle şunu. Koreli bir Instagram hesabı vardı. O böyle ajandalı için falan doodle'lar yapıyordu. Bu tarz Korece şeyler yazıyordu ve çok hoşuma gitmişti. Onu yapmıştım ben de. BTS Tear albümü çıkmış. Of ya gerçekten harika bir albümdü bu. Yani son güzel albümlerinden birisiydi. Zaten hani bir yerden sonra pop müziğe kaydıkları için gerçekten eskisi kadar çok dinlememeye başladım yeni albümlerini ama en beğendiğim albümlerimden biriydi bu Fake Love falan, harikaydı. Hatta şeyi hiç unutmuyorum. Amaya mı ne çıkmışlardı işte Amerikan Music Awards'a. Orada mesela sabah 6'da mı ne onlar sahne alacaktı. Babam işe gidecek. Ben oturmuşum böyle gece boyu uyumamıştık. Arkadaşlarımla falan konuşuyorduk işte. Çıktılar mı? Ne zaman çıkacaklar falan. Sonra televizyonda çıkacaktı yani ama. Ondan sonra
televizyondan izliyordum işte, babam da işe gidecekti, o da gitmeden önce oturmuştu, beraber izlemiştik falan. Çok mesela o anlar hala hatırımda ve güzel bir anıydı yani. Buralarda da böyle dediğim gibi okuduğum, kütüphaneden aldığım kitaplarla ilgili notları buraya yazıyordum. Çünkü kitabı geri vereceğim için beğendiğim kısımlar ya da bakmak istediğim kısımları buraya tek tek yazmıştım. Bu defterden sonra da zaten burada 2018 ve 2017 yılı var. Bu defterden sonra da ben artık dedim ki ben ajanda kullanacağım, bullet journal yapacağım. Böylece 2019'daki bu deftere başladım. Bu da benim aldığım ilk noktalı defter. Buna da işte 2019 ajandamı hazırlamıştım kendim. Ve ilk ajandamsı bullet journal'ım bu defterle oldu. Bu yaptığım ilk bullet journal'ımı da bir sonraki videoda inceleyeceğim. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve size ilham vermiştir. Benimle 19. yaşıma yolculuk yaptığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.